Amerika şu an bu davayla çalkalanıyor. Canlı olarak yayınlanan bu dava neden bu kadar dikkat çekti diyecek olursanız, Lindsay Clancy diye bir hemşire, 3 çocuk annesi, aklını kaybettiği bir an maalesef ki 3 çocuğunun hayatının sonu oluyor. Bazı şeyleri açık açık YouTube'da söyleyemiyorum. Peki neden konuşuluyor bu dava? Hani tamam, böyle bir suç işledi ve cezasını çeksin o zaman diyebilirsiniz. Ama konuşulma sebebi ve benim de bu videoyu çekmek isteme sebeplerim var. Ben artık olaylara şöyle bakamıyorum. Yani görünen kısmıyla bakamıyorum. Biri bir suç işliyor veya biri kötü bir şey yapıyor veya biri bir durumun içerisinde oluyor. Onun arkasına bakmadan yapamıyorum artık. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Bu kesinlikle bu kadını tutuyorum, savunuyorum gibi algılansın istemiyorum ama bu konuyu bütüncül bir şekilde ele almak istiyorum bu videoda. Olayın biraz başına gidecek olursak, bu kadın bir doğum hemşiresi. 3 çocuğu var. Eşiyle 2017 yılında evleniyor. Eşinin bugün canlı yayınlanan davasında konuşmalarına da şahit oldum. İşte orada sorular soruyorlar. Bazı bilgilere oradan da eriştim. 2017'de evleniyorlar. Sonra bir çocukları oluyor. Çok kısa sürelerle kadın 3 çocuk sahibi oluyor. Ve bu korkunç olay aslında 2023 yılında yaşanıyor. Dava şu an görülmeye başlandı. Kadın ilk çocuğunda da aslında ruhsal bunalım içine girmiş ama her şeyin artık çok görünür bir hal alması son çocuğunda, 2002 yılında son çocuğunu dünyaya getiriyor, 3. çocuğunu dünyaya getiriyor ve o zaman her şey çok açık bir şekilde görünür olarak kötüye gitmeye başlıyor. Bizim kültürümüzde de lohusalık sendromu denir. Hatta daha böyle yerel yerlere gittiğimiz zaman işte farklı metafizik varlıklar ilk 40 gün anneye musallat olur gibi inanışlar da var. Yani aslında bilimsel olarak da lohusalık sendromu diye bir şey var. Ama bu Lindsay'de daha bir patolojiye evrilip psikoz denilen halüsinasyonlar görecek boyutlara eriştiği söyleniyor, iddia ediliyor. Ve kadın çok fazla aslında yardım istemiş çevresinden. Kendi annesinden, kayınvalidesinden, eşinden, sosyal, psikolojik destek hatlarını aramış. Psikolojik destek almak için psikiyatri kliniklerine gitmiş ve yani bunu aslında belli etmiş. Bir şeyler ben geliyorum demiş. Özellikle eşinin de artık eski eşi bu arada. Eski eşinin de bugünkü söylediği açıklamalarında bu olay Ocak ayı gibi gerçekleşiyor bu korkunç olay. Kadının hani artık pik yaptığı, böyle çok kötü olduğu dönem Eylül-Ekim ayları. Zaten biliyorsunuz yani bu depresyonların artışı da hep mevsim geçişlerine denk gelir. Ya hani sonbahardan artık sonbahara girerken veya yaza girerken yaz sendromu diye bir şey de var. Eylül-Ekim gibi kendisini çok belli etmiş. Dün de annesi ve kız kardeşi mahkemede konuştu. Annesinden hani ben hiç iyi değilim, bana yardım et. Arka planda sesler varsa kusura bakmayın, karşıda da başka bir yerleşim olduğu için. İnsanlar maalesef çok saygısız. Annesiyle konuşmaları ve mesajları, annesi de hani benim yanıma gel anne, ben artık yapamıyorum demiş kadın. Şimdi konuşulan, tartışılan noktayı işte burada belki anlamışsınızdır. Yani bir şey geliyorum demiş ve çevresindeki insanlar hani ilgisiz kaldı tamamen diyemeyiz ama yetersiz kalmışlar. Ve işin bence en can alıcı kısmı, bu kadın psikiyatristlere gitmiş, doktorları da zaten ifadeler veriyor. Ve bu kadına 4 ay içerisinde tam 13 farklı hap verilmiş. Hapların dozlarının yüksek olduğu söyleniyor, kiminin yanlış olduğu söyleniyor. Ve kadın kendi mesajlarında ve ifadelerinde ve telefonda notlar da almış. Hani ne zaman daha böyle kötü duruma gidiyor, bu yanlış hap kullanımı veya yüksek doz hap kullanımı işte inanılmaz olumsuz sonuçları olabiliyor. Çünkü beyin kimyanızla oynuyor, hormonlarımızla yönetildiğimiz için beyin kimyasında değişimler oluyor ve o beyin kimyasındaki değişimler sizi çok farklı birine dönüştürebiliyor. İşte bence çok can alıcı kısım burada da başlıyor. Çünkü doktor ihmallerinden de bahsediliyor. Ve bütün bunların toplamında kadın eşini o gece eczaneye diye gönderiyor. Yani evden bir şekilde uzaklaştırıyor ve 3 çocuğuna maalesef o korkunç son gerçekleşiyor. Daha sonrasında kendisi de kendini hayattan kopartmak istiyor. Fakat bunun sonucunda mucizevi bir şekilde diyeceğim. Çünkü ikinci kattan bazı şeyleri
atlaya atlaya geçiyorum çünkü YouTube sevmiyor, bu kısımları sansürlüyor. Düştüğü zaman artık felç kalıyor. Hani yaşıyor ama felç kalıyor. Amerika'nın mahkemeleri biraz ilginç. Bilmeyenleriniz için anlatmak istiyorum. Bana da enteresan geliyor. Şimdi mahkeme kısmında bir savcı oluyor. Bu savcı sanık kişisinin suçluluğunu ispat etmek için orada var. Yargıç oluyor. Yargıç da bütün bu mahkemenin Amerika kurallarına, hukuka uygun olup olmadığını denetliyor. Yani herhangi bir şeyi yok. Sonuca herhangi bir etkisi yok. Sadece kuralları denetliyor. Esas karar verecek kişi ve bence burası çok ilginç geldi bana. Hani ben mantığıma çok fazla oturtamadım. Sizler neler düşüneceksiniz bilmiyorum. 12 tane jüri oluyor. Bu jüri kimdir, nedir diyecek olursanız bu jüri halktan insanlar. Ehliyeti olan, Amerika vatandaşı olan kişilere dava görülmeden önce bir işte posta gidiyor ve mahkemeye çağrılıyorsunuz. Jüri olmak için deniyor. Ve bu kişiler hani sadece Amerika vatandaşı oluyor ve 18 yaşının üstü oluyor. Bu kadar. Hani tesisatçı olabilir, öğretmen olabilir, avukat olabilir, doktor olabilir. Herhangi başka bir meslekten olabilir. Bu kişiler icabet etmek zorunda bu davete. Peki yani katılmak istemiyorsa diye bir şey yok. Çağrılınca kesinlikle gelecek. Gerekçesi varsa, bir sağlık problemi varsa, işte bakmakla yükümlü olan küçük bir bebeği varsa gibi böyle birkaç kriter var. O mazeretler dışında katılmak zorunda. Direkt mi alınıyor bu kişi mahkemeye? Hayır. İşte yargıç, savcı bu tarz kişilerin ön elemesinden geçiyor. Ona da şöyle sorular soruyorlar. Mesela bu dava özelinden bahsedeyim size. Diyor ki bu dava zaten kamuoyuna mal olduğu için işte bu anne hakkında ne düşünüyorsun? Ön yargın var mı? Böyle bir şey anne yapmaz gibi düşünüyor musun? Veya kesin anne suçludur diyor musun? Gibi kişinin şeyini ölçüp tartıyorlar. Yani tarafsız kalır mı bu diye. Tabii kesinlikle o davada olmak istemeyen bir kişi taraflı olduğunu belli ederse seçilmiyor. Bu davada da bütün davalarda olduğu gibi jüri, 12 jüri işte savcı konuşacak, sanığın avukatı var, bunu söylemeyi unuttum. Sanığı koruyan, yani onun haklarını gözeten ve onun suçsuz olduğunu söyleyen, konuşacak olan tanıklar geliyor falan. Sonra bu davanın sonunda bu 12 jüri bir odaya kapanıyor ve sanığın ceza mı alacak yoksa ya bu kişide olduğu gibi, çünkü Lindsay'nin avukatı cezai ehliyeti yoktur Lindsay'nin. Bunu yaparken aslında tam aklı melikeleri yerinde değildir gibi savunuyor ve ceza almamasını, aslında psikiyatri kliniğinde yatmasını istiyorlar. Bu mu sonuç çıkacak? 12 jürinin de 12'sinin de aynı fikirde olması gerekiyor bir sonucun çıkması için. Jürinin kitlenmesi gibi bir olay da var. O da şöyle, diyelim ki iki kişi olumsuz, yani dedi, iki kişi dedi ki hayır ceza alsın, 10 kişi dedi ki ceza almasın, hayır olmuyor. Bu böyle devam ederse bu jüri iptal oluyor, yeni bir jüri geliyor. Bunun da sebebine baktığım zaman şuymuş, yani avukat savcının, işte oradaki yani devletin görevlisi olan kişilerin herhangi bir şeyden etkilenmemesi ve onların da üstünde bir hukukun olduğu ve karar verecek kişilerin aslında hani yargıdaki kişiler değil de suçu işleyen sanık tarafındaki halktan onunla aynı duyguyu, düşünceyi, aynı işte ekonomik belki aynı şartlarda aşağı yukarı yaşayan kişiler olmasıymış araştırdığım zaman. Bilmiyorum, hem olumlu yanları da var gibi geldi, hem olumsuz yanları da var gibi geldi. Hani siz bu jüri sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Kadının mesajları, not kısımları gerçekten çok büyük bir bunalımda olduğunu gösteriyor bize. Çocuk doğurmak, çocuk sahibi olmak çok zorlu bir olay. Kadınların üstüne kesinlikle daha büyük bir baskı var. Zaten adam, buradaki baba, yani çalışmaya devam etmiş. Kadın evet hamilelik izinleri kullanıyor. Bir süre son çocuklarında adam da artık hani işe gitmiyor, daha uzun bir süre evden çalışıyor. Yani adam tabii ki de hani ben de yardım ettim diyor ama iç dinamiklerini bilmiyoruz. Ama bu noktada adam kesinlikle hani kadını canavarlaştırmıyor. Kadının ruhsal problemleri olduğunu, aslında özünde daha önceleri yani iyi bir anne olduğunu söylüyor. Böyle daha alakasız bir şey söyleyeceğim. 2023 yılında bu olay oluyor. Zaten mahkemeden sonra boşanıyorlar. Ve adam 2024 yılında hani o bulundukları yeri terk edip başka bir şehre gidiyor. Amerika'nın New York'ta sanırım, ve adam bir sene sonra
bir kadınla flört ediyor ve yakın bir zamanda da evleniyor. Ya kimseyi yargılamak istemiyorum. Bu son zamanlarda aslında benim kendimi birini yargılarken bulduğum zaman hayır yargılama. Çünkü onun hayatını yaşamıyorsun, bilmiyorsun. Bu kötü bir şey deyip kendimi yakaladığım ve artık böyle yapmak istemediğim bir alışkanlığım oldu. Sadece evet yani yine biraz tuhaf geliyor. Hani boşanmak değil buradaki problem. 3 çocuğunu kaybetmişsin. Sonrasında evleniyor. Yani olabilir, yargılamıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu çok böyle sıkıntılı bir durum ve herkesin başına gelebilecek. Neden biliyor musunuz herkesin başına gelebilecek diyorum. Psikolojik rahatsızlıklar çok fazla arttı. Ve bunun önünü almak yani inanılmaz bir veba gibi. Hani çok eski zamanlarda böyle veba, verem tarzı bulaşıcı salgın hastalıklar varmış ya. Bence çağımızın bulaşıcı salgın hastalıklarından biri ruhsal problemler. Yani çok yoğun depresyon hali. Tabii bunun ileri aşamaları çok yoğun psikoz denilen, halüsinasyon denilen, çünkü kadın da zaten beynimin içinde bir benim çocuklara zarar vermemi benden istiyordu, söylüyordu gibi ifadeleri de var. Ben de bu aralar çok böyle psikolojiye zaten çok ilgiliydim ama daha da ilgilenmeye başladım. Ya o cinnet hali, o inanılmaz bir bunalım hali, sizin sağlıklı düşünememeniz, bunlar gerçekten her insan bunlara aday. Bir şey yaşasanız da özellikle doğumdan sonra gibi ya da büyük travmalardan sonra, işte bu depremdir, inanılmaz felaketler, birinin kaybı, yani şok etkisi yaşadığınız durumlar ve de hani bunun yanında böyle daha sinsi ilerleyen kronik depresyon halleri. Bu kronik depresyon zaten bence çoğumuzda var. Nasıl sinsi ilerliyor? İnsanların hiçbir şey yapmak istememesi, hiçbir şeyden zevk almaması, doğru karar alamaması, heyecanlanmaması, veriminin düşmesi, enerjisinin düşmesi. Ya bunlar zaten çok yoğun. Dediğim gibi bir verem gibi bir salgın yani. İnsanlar inanılmaz şekilde psikolojik rahatsızlıklara yakalanıyorlar. Şimdi toplumların bunlar için çok yoğun bir şekilde önlem alması gerekiyor. İşte toplum sağlık merkezleri mi, önleyici hekimlikler mi? Ben hep şunu savunuyorum. Hani bir hastalık, koruyucu hekimlik kısmı benim çok değer verdiğim bir alan. Böyle bir problem var. Çağımızın hastalığı ve herkesin başına gelebilecek şey ve sinsi ilerleyebiliyor. Çünkü içe dönük insan var, dışa dönük insan var. Bunu belli eden insan var, belli etmeyen insan var. Bunları tespit etmek veya işte o insan o noktaya gelmeden onu yakalayabilmek, iş yerlerinde kesinlikle psikologların olması gerekiyor. Belki muhtarlıklarda olması gerekiyor. Yurt dışına bilemeyeceğim ama psikologlar ülkemizde çok pahalı ve uzun süreli gitmeniz gerekiyor ve lüks sayılıyor. Demem o ki yani insanın o noktaya gelebileceği durumlar var ve o noktadan sonra kişi çok yüksek, yani ilaç, buradaki kritik nokta bence ilaç. İlaçlar başta da bahsettiğim gibi kişinin beyin kimyasıyla oynayıp onu çok farklı düşüncelere itebilir. Zaten kadın da bir açıklamasında artık beyin sisi yaşadığını ve uyku problemi yaşıyor. Yani ilaçlar aslında bir silsile yoluyla, hani ilaç kullanıyor, beyin kimyası değişiyor, uyku problemleri artıyor. Çocukları zorlu çocuklar olduğunu özellikle son çocuktan sonra söylüyor. Kadının ilk doğumu çok zorlu oluyor. Belki etrafından yeteri kadar destek görmüyor. Gittiği psikiyatri hekimlerinin farklı verdiği ve birbiriyle koordine olmayan iletişimleri. Yani biri bir ilaç veriyor, diğeri onun verdiği o ilaçtan habersiz. Biliyorsunuz ki bu ilaçlar birbiri içerisinde tepkime de yapabiliyor. Birçok şey var. Şimdi benim fikrimi soracak olursanız, ben kadını %100 şeytanlaştıramıyorum, canavarlaştıramıyorum. Hani onu bu noktada yardım çığlıklarını, yardım isterken ben çok kötüyüm derken yetersiz kalan etrafı, doktorları, onları da en az bu kadın kadar suçluyorum ve bu 3 çocuğun ölümü konusunda onları da suçlu buluyorum. Benim şahsi fikrim bu. Bu nokta çok önemli bir nokta. Biz artık bütün dünya olarak buraya doğru gidiyoruz. İnsanların mutsuzlaştığı, çok farklı psikolojik rahatsızlıkların çıktığı, buna sebep olacak şeyler sadece hayatın çok zorlukları değil bence. Yenilen, içilen, doğal olmayan şeyler, aşırı stres ve iş yükü,
uyku problemleri, insanların birbiriyle ilişkilerindeki kopmalar gibi, işte ekonomik problemler, yani hepsi birbirini kötü anlamda besleyen zincirin halkaları ve insanları bu noktalara sürüklüyor. Bu noktada evet, yani devletin bir şey yapması gerekiyor. Bütün dünya devletlerinin insanların nefes alacakları alanlar olması, televizyonlarda ve internetlerde bu tarz bilgilendirici yayınların yapılması, kişilerin ara ara kendilerini yoklamaları ve test yapmaları. Böyle testler var bu arada. Hani depresyonda mısın veya ruh haline bakan belki uygulamalar zaten var. Belki iş yerleri bunları yapmalı ama işte iş yerinin şöyle bir sıkıntısı var. Mesela iş yeri sana bunu yaptı, ülkemiz için diyorum. Sonucun kötü çıktı. Seni işten atabilir. Onun için ne yapılabilir? İşte atamayacak mesela. Spor çok önemli bu noktada. Yani o az önce anlattığım örnek değil, artık daha böyle hani yüzeysel kalan örnekler için ben bahsediyorum şu anki önerilerimi. O çok farklı bir olay, o lohusalık sendromu, o psikoz hali, o daha çok artık patolojiye dönüşmüş bir vaka. Onun için konuşmuyorum ama genel toplumsal ruh sağlığı olarak konuşuyorum. Spor inanılmaz önemli. Mesai saatleri çok fazla, insanın kendine zaman ayırması olanaksızlaşıyor bu noktada. Bazı takviyelerin belki ücretsiz verilmesi gerekebilir. Takviye konusu da gerçi ayrı bir soru işareti. Gerekli mi, gereksiz mi? Bu yayınların ve kişilerin kendini yoklaması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması gerekiyor. Böyle, sizler neler düşünüyorsunuz? Bu olayı, bu davayı biliyor muydunuz? Bu dava özelinde neler düşünüyorsunuz? Kendi katıl videolarımda daha çok psikolojik konulı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Belki Carl Jung'un gölge kavramı üzerinden bahsedeceğim bir video çekmek istiyorum. Neden bunu genele yaymıyorum diye soracak olursanız, neden özel katıl üyeler için yapıyorum diyecek olursanız, bu kanalda artık toplumsal konular ve bilgilendirme üzerinde bir algoritma oluştuğunu düşünüyorum. Mesela bakacak olursanız işte psikolojidir, kuantumdur bahsettiğim zaman algoritma onu yaymıyor, 1000 kişi bile görmüyor. Bu da genel izlenmelerimi etki ediyor. O yüzden hani daha böyle niş, özel konuları katıl kısmında bırakmayı düşünüyorum. Lütfen bana kızmayın. Belki kanalım tutulursa onları da herkese açık tabii ki de yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı burada bekliyorum. Hepsini okuyorum. Bazen cevap veremesem de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.